wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Yüzüklerin Efendisi tüm zamanların en çok okunan eserlerinden biri. Kimilerine göre bugüne kadar anlatılmış en güzel hikaye. Ve bu hikayenin merkezinde bir yüzük var. Peki nedir bu yüzük? Neden bu kadar önemli? Bu romanı hiç okumamış, filmlerini hiç izlememiş birine yüzüğü anlatmak isteseydim nereden başlardım? Where to begin? Yes. Evet. Kitabın kapağından tabii ki. Türkçenin bir güzelliği olarak kitabın çevirisinde daha ilk kelime yüzükler. O halde bir değil birden fazla yüzükten bahsediyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Kitabın kapağını açtığımızda her şeyden önce bir yüzük matematiğiyle karşılaşıyoruz. Daha doğrusu yüzükler hakkında bir şiirle. Gerçi şiir ve matematik birbirine o kadar uzak kavramlar değil ya, neyse. Bu cümleler o kadar önemli ki roman daha başlamadan yayıncının notu, sunuş, ön söz gibi kısımlardan da önce verilmiş. Hatta orijinal İngilizce baskısında içindekiler bölümünden bile önce bu şiir ve yüzük matematiğiyle başlıyoruz hikayeye. İç içe geçmiş bu iki şiirin ilk yarısında bize bazı sayılar veriliyor. 3 yüzük elflere, 7'si cücelere, 9'u insanlara ve biri de karanlıklar efendisine. 3 artı 7 artı 9 artı 1 eşittir 20 yüzükten söz ediliyor. Şiirin ikinci yarısında sonuncu yüzük diğerlerinden ayrıştırılıyor ve onun hepsine hükmedecek o tek yüzük olduğu söyleniyor. 19 yüzüğe karşı bir yüzük. Yüzük gibi geometrik bir şekilde ilgili güzel bir matematik. Peki onların efendisi kim? İşte o da şiirin yine ikinci kısmında tarif ediliyor. Kara tahtında oturan karanlıklar efendisi, Lord Sauron. O tek yüzük ikinci çağda karanlık Lord Sauron tarafından Orta Dünya'nın özgür halkları üzerinde hakimiyet kurmak için dövüldü. Sauron, onun tüm yüzükler arasında en güçlüsü olmasını, diğerlerini takanları yönetip kontrol etmesini amaçlamıştı. Diğer yüzükler kendi başlarına da güçlü olduğundan Sauron amacına ulaşmak için kendi gücünün çoğunu o bire yatırmak zorunda kaldı. Böyle bir yüzüğü yaratmak Sauron'u hem güçlendirdi hem de aynı zamanda zayıflattı. Bunu şöyle açıklayabiliriz. O tek yüzükle diğer tüm yüzüklerin gücünü kontrol edebiliyordu ve bu nedenle yaratılışından sonra öncesine göre önemli ölçüde daha güçlü hale gelmişti. Ancak gücünü yüzüğe bağlayarak Sauron aynı zamanda ona bağımlı olmuştu. Burası çok önemli. Hatta o kadar önemli ki eserin yazarı Tolkien, Yüzüklerin Efendisi'nin gücün dış nesnelere yerleştirilmesi üzerine bir inceleme olduğunu söylüyor. Peki nasıl yapıyor bu incelemeyi? Yüzüğü farklı karakterlerle etkileşime sokarak. He hates and loves the ring, as he hates and loves himself. Bu kitaplarda 982 farklı karakter var. İnsanlar, elfler, hobbitler, cüceler, orklar. Sadece Bilbo ya da Frodo değil. Kendi halindeki bahçıvan Sam'den güçlü hükümdar Galadriel'e, gururlu savaşçı Boromir'den yüzük bağımlısı zavallı yaratık Gollum'a kadar pek çok farklı özellikteki karakter o tek yüzükle etkileşime giriyor. Yani güçle. Evet, bu son derece basit geometrik şekil bizim güç karşısındaki tutumumuzu test ediyor. Bunu yakın zaman önce yaşadığım tam güneş tutulması deneyimimde iliklerime kadar hissettim. İnanılmaz bir şey bu ya. Of. Güneşten tam 400 kat küçük olan ay, ondan tam 400 kat uzakta tam önünden geçti. Gündüzü geceye çevirdi. Karanlık bir şekil aydınlığın önünde durdu bir süre ve tam bir yüzük şeklini ortaya çıkardı. Zaten o yüzden bilim insanları da bu doğa olayına yüzük etkisi adını vermişler. Biz şu anda bu tür doğa olaylarının ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak biliyoruz. Buna göre kendi davranışlarımızı kontrol edebiliyoruz. Ama geçmişte böyle değildi. Binlerce yıl önce bu olayı gören Çinliler
ejderhanın güneşi yuttuğunu düşündüler. O yüzden bu kitaptaki ejderhalara şaşırmayın. Aynı olayı Güney Amerika'da gören İnkalar taptıkları güneşin öfkelendiğini zannedip yerin altındaki sığınaklara kaçtılar. O yüzden bu kitaptaki öfkeli cücelere de şaşırmayın. Yeterince dikkatli bakarsanız gücü ve etkisini her yerde görebilirsiniz. İşte yüzük dediğimiz şey de onu taşıyana böyle bir güç veriyor. O güçle onu elinde tutan kişinin ahlaki davranışı arasındaki çatışmayı sembolize ediyor bu geometrik şekil. Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Güç ve etkisi. Biz şimdi en baştaki o şiirde bahsedilen yüzüklerin gücünü ve etkisini analiz edelim şimdi de. Elflere verilen 3 yüzük iyileştirici ve koruyucu bir güce sahip. Ama onları nostaljiye, erteleme hastalığına sürüklüyor. Cücelere verilen 7 yüzük ona sahip olanlara zenginlik kazandırıyor. Ve evet, 7 cüce ifadesi de bir tesadüf değil, çünkü yazar Tolkien'in yüzük konusunda ilham aldığı pek çok kaynaktan biri de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler öyküsü. Bu öykünün bizim bildiğimiz popüler versiyonu dışında daha pek çok başka versiyonu var ve bu varyasyonların bazılarında zehirli elmanın yerine sihirli bir yüzük kullanılıyor. Yüzüğün cücelerdeki etkisi ise açgözlülük, öfke. İnsanlardaki 9 yüzük onlara korkutucu bir güç, uzun ömür ve görünmezlik veriyor ama bu görünmezlik onlarda kalıcı hale geliyor ve onları köleleştiriyor. Hikayede odaklanılan o hükmedici tek yüzükte de görünmezlik gücü var. O da yüzük taşıyıcılarının ömrünü uzatıyor. Örneğin kitabın daha en başında Bilbo Baggins 111. yaş gününü kutluyor. Ama bunların da ötesinde o tek yüzük 2 çok önemli güce daha sahip. Bilgi ve kontrol. Bu güçlerin etkisi ise onu elinde tutanların yozlaşmaya başlaması. Zamanla taşıyıcılarını şeytani bir kötülüğe dönüştürmesi. O tek yüzük hakkındaki en geniş bilgiyi ilk olarak Elrond'un divanında alıyoruz. Yani burada. Burası Rivendell. Tarih 25 Aralık. Yüzük hakkında konuşuluyor. Middle-earth stands upon the brink of destruction. O tek yüzük diğer 19 yüzüğü kontrol ettiği gibi Orta Dünya halklarını da adeta bir mıknatıs gibi buraya çekmiş. Yaklaşık 20 kişilik bu topluluk bir yüzük şeklinde halkalanmış. Filmdeki bu sahnede çok fazla detaya girilmiyor ancak kitapta bu katılımcılar yüzük hakkında bildiklerini tek tek anlatıyorlar. Önce Elrond başlıyor. Ve ilk olarak tehlikenin ne olduğu herkes tarafından anlaşılabilsin diye yüzüğün öyküsü ilk başından bugününe kadar anlatılacak. Öyküye ben başlıyorum, lakin sonunu getiren başkaları olacak. Muhteşem bir çeviri. Böyle bir kitabı çevirmek gerçekten de çok zor bir iş. Çünkü Orta Dünya'nın halkları farklı lehçeler konuşuyor. Örneğin az önce duyduğumuz kişi yani Elrond lakin dedi. Ama, fakat, ancak gibi kelimeler yerine lakin tercih edilmiş. Çünkü elfler oldukça resmi, oldukça ağdalı bir dil kullanıyorlar. Hatta orijinal kitapta Shakespeare dönemi İngilizcesiyle yazılmış onların sözleri. O yüzden çeviriyi yapan Çiğdem Erkal İpek ve şiir çevirilerini yapan Bülent Somay, elf lehçesini Lisan-ı Osmani ile yapmışlar. At sırtında yaşayan Rohirrimlerin lehçesini de Orta Asya Türkçesiyle karşılamışlar. Çeviri bir eserde Türkçe edebi zevkleri tatmak isteyenler için herhalde en iyi örneklerden biri bu olsa gerek. 9'lar, 7'ler ve 3'lerin demişti. Hepsinin kendine has taşları vardır. Fakat tek yüzük öyle değildir. Sanki daha önemsiz yüzüklerden biriymiş gibi yuvarlak ve süssüzdür. Fakat yapıcısı yüzüğün üzerine öyle işaretler koymuştur ki ustalar belki hala bunları görüp okuyabilir. Tek yüzüğün üstündekiler kara lisanda yazılmış. Bu dil Tolkien tarafından yaratılan yapay dillerden biri. Her kelimenin bir anlamı var. Orijinal dilinde aynen şöyle yazıyor. Ashnar durbatuluk, ashnar gimbatul, ashnar frakatuluk, ah bozum işikrimbatul. İşte yüzüğün dili bu. Hikayeye göre tıpkı yüzük gibi bu dili de Sauron yarattı. Yani Yüzüklerin Efendisi'nde çok güçlü bir dil
çok güçlü bir şeklin üzerine kazınmış ve bu güç tıpkı bir kara deliğin ışık da dahil her şeyi yutmaya çalışması gibi bizi içine çekmeye çalışıyor. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Tüyler diken diken. Az sonra bu hikayedeki yüzüğü günümüzde nasıl anlayabiliriz sorusunun cevabını aramaya başlayacağız. Karanlıklar efendisi Sauron, Satan yani şeytan mı? Yüzük aslında nükleer gücü mü temsil ediyor? İşte bu soruların cevaplarını yazarının görüşleriyle birlikte vereceğiz. Ama önce size dinlettiğim bu sesli kitaba dikkatinizi çekmek istiyorum. Storytel, Yüzüklerin Efendisi serisini Murat Eken'in sesinden sesli hale getirdi. Açıklamalar bölümündeki bu videoya özel kampanyadan faydalanarak dinleyebilirsiniz. Storytel, sesli kitapları dinleyebileceğiniz ve e-kitapları okuyabileceğiniz dijital bir kütüphane. Biyografi, tarih, kişisel gelişim, iş kitapları, klasikler, romanlar, öyküler gibi onlarca farklı kategoride binlerce kitabı dilediğiniz kadar okuyabiliyor ya da dinleyebiliyorsunuz. Telefonunuzdan ya da tablet cihazınızdan dilerseniz bunları indirip çevrim dışı modunda internet bağlantısına ihtiyaç olmadan her yerden her zaman erişebiliyorsunuz. Storytel'in zengin kütüphanesinde her yaştan insan için mutlaka kitap var. Ayrıca sadece çocuk kitaplarının bulunduğu Kids modla çocuklar da yüzlerce kitabı özgürce keşfedebiliyor. Bu zengin kütüphane ile zihin dünyanızı da zenginleştirmek için açıklamalar bölümündeki bu videoya özel bağlantıyı kullanarak ilk 2 ay %50 indirimli deneyebilir ve Yüzüklerin Efendisi ile kendi kitap maceranıza başlayabilirsiniz. Dokuzlar Nazgul'un elinde. Yediler de ya alınmış ya da yok edilmiş. Bu söz üzerine Glóin kıpırdandı ama bir şey söylemedi. Üçleri biliyoruz. O halde onun bu kadar arzu ettiği bu tek yüzük de neyin nesi? Bu tek yüzük de neyin nesi? Hikayedeki anlamın ötesine geçmeye çalışalım şimdi. Smeagol's life is a sad story. Yes, Smeagol he was once called. Before the ring found him. Before it drove him mad. Uygulanabilirlik mi, alegori mi? Tolkien, Yüzüklerin Efendisi'nin özellikle 2. Dünya Savaşı gibi o zamanın siyasi olaylarını tek tek ele alan bir alegori olmadığını belirtiyor. People do not fully understand the difference between an allegory and an application. You can go to a Shakespeare play and you can apply it to things in your mind if you like, but they're not allegories. At least most of them are not. There's more allegorical elements, for instance, in The Tempest than in most. Alegori ve uygulama arasında bir fark var. Yüzüklerin Efendisi'ndeki temaları genel olarak bir savaşın dehşetini anlatmak için uygulayabilirsiniz. Ancak onu spesifik olarak belli bir savaşa ya da karakterlerini tek tek gerçek dünyadan başka karakterlere eşitleyemezsiniz. Sauron eşittir Satan yani şeytan diyemezsiniz. Ya da Hitler diyemezsiniz. Ya da Stalin diyemezsiniz. Aynı şekilde Gandalf eşittir God yani Tanrı diyemezsiniz. Ya da İngiltere özelinde Churchill. Aragorn, İsa ya da MacArthur değildir. Şair, böyle çayır, çimen bir cennet bahçesi ve Mordor'da bir cehennem çukuru gibi tasvir edilse de yazar kesinlikle ve doğrudan bunları kastetmişti diyemezsiniz. Ancak yazarın bir Hristiyan olarak eserdeki belli tarihleri sembolik öneminden ötürü özellikle seçtiği de çok aşikar. Yüzüğü yok etme macerası Rivendell'de 25 Aralık'ta yani İsa'nın doğduğu Noel gününde başlar ve Mordor'da 25 Mart tarihinde yani geleneksel Anglo-Sakson inancına göre İsa'nın çarmıha gerildiği gün sona erer. İnsanlar okudukları bu kitaptan alegori çıkarmaya meyilli oldukları için yazarın yüzükle kastettiği şeyin atom bombası olduğunu düşünmüşler mesela. Yani yazarın yazdığını değil, niyetini okuyup yorumlamışlar. But certainly, I mean, many people apply it to nuclear, the ring, to particularly the nuclear bomb, don't they? I think that was in my mind, is the whole thing is only an allegory of it. But it isn't. Bakın, alegori olabilmesi için yazarın niyeti yani author's intent gerekli. Oysa yazar böyle bir niyeti olmadığını açıkça söyledi. Peki biz okuyucu olarak hiçbir bağlantı kuramayacak mıyız? Sadece dar anlamıyla mı yorumlayacağız? Hayır. Eserin evrenselliği de zaten burada yatıyor. Biz onu duyduğumuzda
kendi içinde bulunduğumuz ortama, duruma göre bir takım bağlantılar kuruyoruz. Buna da alegori değil, uygulanabilirlik diyoruz. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring. Şu sözleri bir dinleyin. İlk aldığımda sıcaktı. Kor gibi sıcak. Elimi öyle kavurdu ki ömrüm oldukça acısından kurtulacağımı zannetmem. İşte bunu geçen yüzyılda duyanlar daha sonra gidip radyodan bir de haberleri dinliyorlardı ve o haberlerde Soğuk Savaş'ın yaydığı nükleer bomba korkusu vardı. Radyoaktif maddelerden filan bahsediliyordu. İşte bu haberleri duyanlar daha sonra tekrar bu kitabı eline alıp kaldıkları yerden devam ediyorlardı. İlk aldığımda sıcaktı, kor gibi sıcak. Elimi öyle bir kavurdu ki ömrüm oldukça acısından kurtulacağımı zannetmem. Ahan da işte bu nükleer bomba dediler. Okuduklarını kendi durumlarına uyguladılar. Yazarın niyeti böyle bir alegorinin arkasına nükleer bombayı saklamak olmasa da okuyucu olarak onlar bunu yaptılar. İki kavramı birbirine eşitleyip sabitlemedikçe siz de bunu yapmaya devam edebilirsiniz. O eser bereketli bir bilgi toprağı gibi yeni anlamlarını doğurmaya devam eder. Ben güneş tutulmasını görünce yüzüğü hatırlarım. Bir başkası soğuk füzyon deneyini görünce onu yüzüğe benzetir. Yüzük kimisi için cebindeki telefondur. Teknolojik bir güç. Elinize aldığınızda kor gibi sıcaktır. Sürekli sosyal medyayı, sürekli mesajlarınızı, oyunlarınızı filan kontrol etme dürtüsü gerçek hayattaki sorumlulukları göz ardı etmenizi sağlayarak her şeyinizi tüketebilir. Yüzük kimisi için elde ettiği makamdır. Makamın sağladığı dokunulmazlıkla adeta görünmez hale gelir. Ama bu görünmezlik daha sonra kalıcı olur ve onları köleleştirir. Yüzük kimisi için maddi zenginliktir. Kelimenin tam anlamıyla yüzükler, mücevherler, mal, mülke, lükse, şaşaya, maddi zenginliğe, materyale eriştirir. Sonra da ona sahip olanları açgözlü hale getirir. Tatminsizlik duygusuyla öfkeli cücelere dönüştürür. Aslında mesele yüzük değil, onun insanı nasıl etkilediğidir. Bu haliyle yüzük bir pusulaya dönüşür. Sahip olduklarınızla nasıl davranacağınızı gösteren bir pusula. Güç yozlaşmaya eğilimlidir ve mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Büyük adamlar neredeyse her zaman kötü adamlardır demişti bir yazar. Bir başkası hayvan çiftliğinde, öbürü sineklerin tanrısında gücün insanları nasıl ayarttığını anlattı. Yüzüğün yozlaştırıcı etkisine gelince onu antik zamanlara kadar takip edebilirsiniz. Platon'un 2300 yıl önce yazdığı Devlet kitabında takanlara görünmezlik veren bir yüzük olsaydı o kişi acaba nasıl davranırdı sorusu teorik olarak tartışılmıştı. Platon böyle bir ahlaki yozlaşmanın meydana geleceğini savunmuştu. Tolkien bu yozlaşmayı bize yarattığı karakterlerin düşünceleri ve eylemleriyle gösterdi. Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise conceal venoms. Bize yüzüğün değil, onu takanların hikayesini anlattı. Yüzüklerin Efendisi gibi gerçekten insanların ilgisini çeken çok büyük bir hikaye anlatmak ve bu büyük hikaye boyunca insanların dikkatini sürekli diri tutmak isterseniz asıl anlatmanız gereken de zaten budur. Her zaman insanın hikayesi. Stories, frankly, always a human story, frankly, always about one thing, aren't they? Peki nedir o şey? Death. The inevitability of death. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us.